Merhaba sevgili arkadaşlar. Bir yayın. Peki son Venüs retrosunu ne zaman yaşadık? 2023 yılının Ağustos ayında. Temmuz sonu ve Ağustos çok kısa bir zaman önce yaşadık arkadaşlar. Bir düşünün 2023 Ağustos ayı sizin için nasıl geçmişti? Çok da kolay geçmemişti. Aslan burcuna yine ateş elementindeydi. Ama o dönemde tabii gezegen yerleşimleri şu anki gibi değildi. Ve yine Koç burcundaki Venüs retrosu en son ne zaman yaşanmış? Bunlar önemli kriterler bizim için. O da 2009 yılının Mart ve Nisan ilk haftasında yaşanmış. Evet, son Koç burcundaki Venüs retrosunda mesela Tüm'de yine karşınızdayım. Bugün niye karşınızdayım? Mart ayı geldi ve Ramazan geldi. Hoş geldi diyoruz. Yağ şehri Ramazan ve bahar artık kendini hissettirmeye başlayacak ve Venüs retrosuyla geldi. Bugün bu 2 Mart'ta başlayan Koç burcundaki Venüs retrosu 15 Nisan'a kadar sürecek. Koç burcundaki Venüs retrosu bize ne yapacak? Hangi tarihte neler olmuş? Hepsiyle geliyorum şimdi. Evet sevgili arkadaşlar, öncelikle Venüs retrosunda eski ilişkilerimiz gündeme gelecektir. Kimlerin en çok gelecektir? Tabii ki bakın, en çok etki alan burçları yayının sonunda onları da anlatacağım sizlere. Eski ilişkiler gelir, yeni ilişkiler başlayabilir. Eski ilişkilerinizdeki bir takım konular tekrar gündeme gelecektir. Şu anda ilişki yaşadığınız kişilerin eksleri size gelebilir veya bir şeyler duyabilirsiniz. Ve balık burcunda bu kadar yoğun bir gezegen yerleşimi olduğu için de bakın, balık şudur arkadaşlar. Balık, şimdi bizim insanoğlunun bakış açısına baktığımızda biz arkamızı göremeyiz. Yani balık arka planda kalan bir element diye düşünün. Gizli yani. Bu nedir? Onu ancak sezersin. Ancak hissedersin arkandakini. Balık da öyledir. Sezgileriyle çalışır. Sezgileriyle bize bir şeyleri gösterir. Dolayısıyla bir şeyleri görmezsin ama sezersin. Bir şeyleri tam olarak ispat edemezsin ama işte rüyanda görürsün. Veya başkaları kanalıyla veya bazı işaretler kanalıyla gündemine gelebilir gibi konular. Yani Venüs retrosunda 15 Nisan'a kadar ilişkilerle ilgili konular için bu benzer dinamikleri göreceksiniz sevgili dostlar. Şimdi Venüs evet ilişkileri anlatıyor. Mevcut şu an süren normal olağan akışında ilişki yaşayan arkadaşlar, evli olan arkadaşlar, çocukları olan arkadaşlar. Şimdi çocuklar da çok önemli. Venüs bir kere Koç burcunda bir çocuk gibidir zaten. Mesela doğum haritasında Venüs'ü Koç burcunda olanlar beni anlar. Heyecanlıdır. Tabii ateş elementini diğer onu destekleyen eğer yerleşimleri de varsa, özellikle Mars. Burada çok heyecanlı olur, hızlıdır, acelecidir, sabırsızdır. Dedim ya, biraz çocuksudur Venüs burada Koç burcunda. Dolayısıyla ilişkileri başlatır, böyle girer, radikaldir, biraz fenomendir hatta diyebilirim. Ama zaman zaman herkes için değil ama sürdürmekte biraz sıkıntı çıkabilir. Çünkü değişiklik ister, çünkü yeni heyecanları biraz daha açık bir burçtur. Diğer anlamda paraya baktığımızda finansal konularda yine Venüs'ün Koç burcundaki bu hali aslında mevcut bütçemizi de daha böyle hızlı, çok planlamadan, çok düşünmeden harcamalar yaptırabilir. Düşünmeden alışveriş yapabilirsin. Bütçeni çok iyi ayarlayamayabilirsin. Ama altını çizelim, yine bu kesinlikle herkes için geçerli değil. Ama eğer büyük bir harcama yapmayı planlıyorsanız, bir yatırım planınız varsa, bir emlakla ilgili bir şey yapacaksanız veya kendinize bir yatırım yapacaksanız Venüs retrosunu tavsiye etmiyoruz arkadaşlar. Parasal konularda lütfen, eğer Venüs retro ise ve doğum haritanızda eğer zor etkiler alıyorsa, yatırımlarınızın sonucu sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Üstelik böyle bir belirsiz süreçte sevgili dostlar. Diğer etkileri ise estetikle, güzellikle, bakımla, giyimle, kuşamla, alışverişlerle çok ilgilidir Venüs. Retro yaptığı dönemlerde diyelim gittin bir kalıcı bir estetik operasyon yaptıracaksın. Asla, hayır, asla yaptırmıyorsunuz. Venüs retrosunda böyle radikal bir girişim gerçekten mutlu sonuçlar vermeyebilir. Sevgili dostlar, çok fazla örneklerini yaşadık, gördük. O yüzden de biraz daha rutinde, işte klasik şeylerinizi yaptırın. Hatta bazen bir botoks bile güzel etki vermeyebilir. Ama herkese mi? Hayır, asla herkese değil. Doğum haritasında belki de çok faydalı etkiler alan arkadaşlar vardır. İşte Venüs retrodur, Mars retrodur, ateş elementindedir.
veya benzer elementler, mesela hava olabilir. Buralarda belki de çok iyi sonuçlar da verecektir tabii ki. Devam ediyoruz. Bu arada eski Türkçe'de geçmiş dediğimizde, yani retro Venüs veya herhangi bir gezegen, ama içsel biraz Venüs ve Merkür diyelim burada, ya da Mars, geçmişi uyandırmakmış eski Türkçedeki karşılığı. Yani retro da eskileri dürtüyor bizim için hayatımızda, işte eski ilişkiler de buradan geliyor. Mutlaka ama gelmediği ya da böyle bir şeyin olmadığı bir durum hiç yaşamadım diyebilirim. Gerek kendimde gerek çevremde incelediğim zaman buna çok rastlıyorum. Ve arkadaşlar, peki son Venüs retrosunu ne zaman yaşadık? 2023 yılının Ağustos ayında. Temmuz sonu ve Ağustos, çok kısa bir zaman önce yaşadık arkadaşlar. Bir düşünün, 2023 Ağustos ayı sizin için nasıl geçmişti? Çok da kolay geçmemişti. Aslan burcuna, yine ateş elementindeydi. Ama o dönemde tabii gezegen yerleşimleri şu anki gibi değildi. Ve yine Koç burcundaki Venüs retrosu en son ne zaman yaşanmış? Bunlar önemli kriterler bizim için. O da 2009 yılının Mart ve Nisan ilk haftasında yaşanmış. Evet, son Koç burcundaki Venüs retrosunda mesela Türkiye'de benim çok dikkatimi çeken iki tane olay var. Şimdi onları söyleyeceğim size. Münevver Karabulut cinayeti. Katil Mart ayında kızımızı katlediyor ve sonra yakalandı. Hapishaneye, daha sonrasında yakalanıp hapse konuldu ve hapishanede intihar etti diye biliyoruz. Medya tarafından bu şekilde ispat edildi. Ve çok önemli bir olay daha yaşanmış arkadaşlar. Muhsin Yazıcıoğlu'nun taşıyan helikopter 2009 Mart ayında düşüyor ve yanındaki 5 kişiyle birlikte ve kazadan kurtulan olmuyor. Kahramanmaraş ve kırsal kesime düşüyor. Bu gibi durumları da yine en son yaşanan Venüs retrosunda, Koç retrosunda yaşamışız 2009'un Mart ayında. Para piyasalarında tabii altını, işte diğer değerli madenleri de aslında araştırmak lazım ama çok da alanım olmadığı için, ama bilindiği kadarıyla şudur: genellikle Venüs'ün retro yaptığı dönemlerde bu alanlarda bir çekilme oluyor. Evet sevgili dostlar, şimdi devam ediyoruz ve hemen şunu da hatırlatmak istiyorum. 2009'un Mart ve Nisan aylarında, işte Koç burcunda en son o zaman yaşandı retro. Neler olduğuna bir bakın ve şunu da hatırlatacağım. 2025 yılına girerken ne dedik? Çok actionlı bir yıl ve Mart ayı gerçekten çok action olacak. Çünkü bakın bu bu Venüs retrosuna 14 Mart'taki ay tutulması, 29 Mart'taki Güneş, Koç burcunda Güneş tutulmasına da eşlik edecek ve Venüs ikisinde de retro olacak. Evet, cinayetler dedik. Yani konuşması bile çok kötü. Suikastler dedik ve otorite figürü kişiler dedik. Çünkü Koç burcunda bakın, Koç liderleri, önemli insanları, tanınmış insanları özellikle anlatır ve Koç biraz böyle o paniği, aceleciliği, işte biraz önce bahsettiğim gibi, o yüzden kazaları da anlatır genellikle. Özellikle sert etkileşimler olduğunda. Hemen şunu da hatırlatalım. Tabii ki 2009 yılı olsun, 2023 yılı olsun, Venüs retrolarında aynı gezegen yerleşimleri tabii ki yoktu. Fakat burada gerçekten suikastlere açık zaman, kazalara çok açık bir zaman. Özellikle tüm gökyüzü Balık burcunda birikti. Bu gezegenler boş boşuna oraya toplanmadılar. Bu şekilde de bakmamız gerekiyor ama 29 Mart'taki Güneş tutulması öyle radikal, öyle fenomen bir şekilde geliyor ki tam da bir gün sonra Neptün Koç burcuna geçecek. Hayatımızın akışını, yönünü hızlı şekilde değiştirecek gündemlerle geliyor. Gerçekten büyük olaylar duyabiliriz. Tabii kimseye zarar gelmesin, kimseye bir şey olmasın inşallah. Şimdi biz devam ediyoruz. Venüs retrolarında genellikle kadınlarla ilişkilerimiz daha fazla olabilir. Kadınlara yönelik mesela sert etkilerinde aslında böyle toplumu aslında etkileyen durumlar, olaylar yaşanabilir. Mesela biraz araştırdım. 2009'da son Venüs Koç burcunda retro yaptığında rahmetli Münevver Karabulut yine 2009'daki Venüs retrosunda katledilmiş tarih olarak ve yine çok önemli bir bilgi arkadaşlar. Muhsin Yazıcıoğlu'yu taşıyan bir helikopter ve beraberindeki 5 kişinin düştüğü bir Venüs retrosu yaşamışız 2009 Mart ayında ve o kazadan da hiç kurtulan olmamış. Bu arada Kahramanmaraş'ta bir kırsal kesime düşmüş. Yani Venüs retrosunun
Ve o dönemde ama Mars Balık burcundaymış. Yani şu dönemde Mars Yengeç'te, fakat o döneme göre baktığımızda mesela şu andaki bu retroda yine Balık burcunda çok fazla şey var, element var Mars olmasa bile. Bu da arkamızı göremediğimiz, en başta söyledim ya size, anlattım balık nedir diye. Arkamızı göremediğimiz, yani gizli düşmanlıklara da zaman zaman açık olabilir. Sizi biri takip ediyor olabilir mesela. Platonik aşklar veya böyle sapkın ilişkiler zaman zaman ortaya çıkabilir. Hani çıkacak diye söylemiyorum ama Venüs retrolarının böyle gölge yönleri de çalışabilir. Para piyasalarında arkadaşlar genellikle Venüs'ün retro yaptığı ve ateş elementinde olduğu zaman da biraz geri çekilmeler olabilir. Özellikle altın gibi madenlerde düşüşler söz konusu olabilir. Ama tavsiye olarak söylemiyorum ama bu çok gözlenmiş bir durum. Dolayısıyla da yine bu Mart ayında yine bu altın ve tabii ki diğer tetikleyici her şeyi, kağıtları veya mesela geri çekebilir. Ve arkadaşlar genel anlamıyla Venüs'ün retro yaptığı her dönemde, mesela özellikle 2023'ü bir düşünmenizi tavsiye edeceğim. 2023 Ağustos ayı mesela hiç kolay bir ay olmamıştı. Hatırlayanlar çoktur aramızda, eminim ki. Zor bir Ağustos yaşamıştık. Dolayısıyla da her 2 yılda bir aslında böyle bazı zafiyetler çıkartabiliyor, geçmişi tetikliyor. Şimdi bir de şunu hatırlatacağım. Bu videonun önemli kısmı bu arada. Şimdi yeni bir tutulma serisi başladı. 2023'te başladı. Şimdi 14 Mart'ta da o tutulma serisinin bu yılın ilk tutulmasını yaşayacağız. Dolayısıyla bu Venüs retrosu hem bu Başak Burcu'nda 14 Mart'taki tutulmasını, 29 Mart'taki Koç burcundaki güneş tutulmasını, özellikle Koç burcundaki güneş tutulmasını inanılmaz etkileyecek bir süreç. Tüm Mart ayından bahsediyorum. Dolayısıyla geçmişle hesaplaşma dediğimiz aslında tam da şimdi olacak. Çünkü hem Venüs retro Koç burcunda, üstelik direkt hareket etmek istediği bir alan. Yani Koç nedir? Zodyan ilk burcudur ve orada direkt hareket etmezse çok sinirlenir. Ve aile konuları, ülke, vatan, milli değerler konuları yine bu retro boyunca gündemimizde çok olacak. Ama şimdi ben biraz sonra kısaca da olsa burçlar üzerinde neler olabileceğinden bahsedeceğim. Kendinizi biraz akışa bırakın. Çok fazla bir şeyleri olması için zorlamayın. Eski ilişkiler geldi, eyvah ne yapacağım demeyin. Bırakın gelsin arkadaşlar. Bu kadar da korkmayın. Neden? Çünkü bu gerekli bir şeydir. Kapanmamış hesapları kapatacak. Verilmemiş cevaplar verilecek. Dolayısıyla öyle bir 29 Mart geliyor ki burada hiper başlangıçlar zamanı. Çünkü 29 Mart tarihin 2025 yılına, tarihe damga vuracak bir güneş tutulmasıyla bu yılı hızlandıracak. Çünkü retrolar da artık bitmiş oluyor. O yüzden şu yaşayacağımız Venüs retrosunu en karlı, en rahat, en böyle hasarsız geçirmek isteyen arkadaşlar biraz tabii ki takip edin, bilinçli de olmak gerekiyor. Ama bazen de olmazsa olmaz dediklerimiz de olabiliyor. Fakat yeni ilişkilere başlamayın deniyor mesela. Yeni ilişkilere evet başlamayın ama öyle şeyler görüyoruz ki bazen de bunun önüne geçemezsin. Yani başlanacaksa başlanıyor, olacaksa oluyor. Belki de bu senin hayrına oluyor. O yüzden çok da böyle büyütüp abartmayın ama daha maddi, manevi, kişisel güvenlik adına atılacak adımlarda kesinlikle bence daha mühim, daha tedbirli olmamızı gerektiriyor efendim. Şimdi bakalım burçları neler ve ne şekilde etkiliyor. Koç ve yükselen burcu Koç olan sevgili arkadaşlar, retro burcunuzda, gökyüzü burcunuzda ve özellikle Mart'ın sonunda zaten büyük gezegenler, ağır gezegenler de artık burcunuzda olacak. Venüs retrosunda eski ilişkiler, hayatı sorgulamak, arka planda bıraktıklarınız, özellikle size çok yakın olan aile bireyleri, kan bağınız olan kişiler, buralarla ilgili gündemleriniz olacak. Burada arkanda bırakman gereken, karar vermen gereken konular olacak. Bunu çok iyi tespit et, bunu çok iyi incele.
Bu süreci biraz gözlemci olmaya ayırabilirsin. Fakat eski ilişkilerin sana geleceği, kayıplarını bulabileceğin de bir süreci işaret ediyor. Bazı kayıpların ortaya çıkacak. Kayıp derken maddi ya da maddi değer olan veya manevi değer olan kayıplardan bahsediyorum. Özellikle bu Venüs retrosunda ameliyatlar, güzellik uğruna yapılacak ameliyatlar. Bu arada estetikle ilgili vesaire onlara dikkat etmeni şiddetle tavsiye ediyorum. Sevgili boğalar, Venüs retrosu sizi gizli arka plan ilişkilerinizi ya da bazı flörtöz durumları, biraz böyle manipüle edilmiş ilişkileri, belki yaşanması gereken ama yaşanamamış gereğince doya doya belki de ortaya çıkaramadığınız bazı ilişkileri ortaya çıkaracaktır veya böyle ilişkiler de getirebilir. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Ve bu Venüs retrosunda eğer haritası uygunsa bazı boğalar seyahatlere gidebilirler, misafirleri gelebilir. Uzun zamanda yakınları, ailesi yeni girişimler yapmak için belki kullanacaklar ama özellikle bu Venüs'ün olduğu yerde bir Venüs'ü hani Koç burcunda gezegeni elemanları olan bir boğaysanız eğer birazcık zorlanabilirsiniz. Bir tık böyle çok istediğiniz gibi gitmeyebilir bir şeyler ve gizli olan şeylere çekilebilirsiniz. Seyahatler için, yeni başlangıçlar için hani olabilir, hani değerlendirebilirsiniz ama yine de orada büyük bir adım atacaksanız biraz orada endişe duyun ya da biraz erteleyin. İkizler, yükselen burcu ikizler sevgili arkadaşlar, inanılmaz bir eski platformdasınız. Yani özledikleriniz, size özleyenler, sosyal çevreniz, eski arkadaşlarınız, önceden ortaklık ettiğiniz insanlar arasında, arkadaşlar arasında önemli gelişmeler yaşayabilir, geri çekilmeler yaşayabilir. Arkadaşlar arasındaki mali konular, para alışverişleri gündemlerinde olacak. Eski borç alıp verme durumları da söz konusu olacak. Unutmayalım ki 15'inden sonra buraya Merkür de eşlik edecek. Merkür de retro olacak ve birçok ikizlerin sosyal platformdaki durumları, görüntüleri, anlaşmaları, ekip ve grup çalışmaları, yani bu sene itibariyle zaten ikizler bu alanda çok etki alacaklar. Özellikle doğum haritasının ilk derecelerinde böyle ikizlerin yerleşimi olanlar sosyal platformlar ve sosyal çevresiyle ilgili çok önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Venüs'ün Koç burcundaki retrosundan en çok etki alan bir yengeç ve yükselen yengeç, kariyer hayatında adım atmak için başladığın, hızlanmasını beklediğin, yol almasını beklediğin ne varsa bu Venüs retrosuna başlayabilir bu arada. Eğer doğum haritası uygunsa biraz 2009 yılına, biraz 2023 yılına şöyle bir, özellikle 2009'a şöyle bir göz atın. Dolayısıyla o dönemdeki durumları, konuları bir hatırlayın. Aynı hataları yapmayın. Eğer yeni bir iş, kariyer projesi varsa lütfen iyi değerlendirin. Mars hala Yengeç burcunda çünkü burcunuzda devam ediyor. Harekete sizi geçirecek ve sizi tutamayacağını düşünüyorum. Ve bu alanda da bir de Merkür retro olacak. Eskiden yaptığınız bir işe dönmek, eskiden çalıştığınız insanlarla çalışmak, aile içindeki konular, özel hayatta ve söz sahibi olacaksınız. Kararı siz vereceksiniz. O yüzden doğru kararlar verin. Sevgili Aslan, yükselen burcu Aslan arkadaşlar, son Venüs retrosu 2023 yılında Ağustos ayında sizin burcunuzda olmuştu. Eminim hatırlıyorsunuz, üzerinden çok fazla zaman geçmedi. O dönemde ya size yaşattığı konuları bir düşünün. Özellikle herhalde ikili ilişkilerinizde ya da kendi hayatınızla ilgili önemli gelişmeler, belki beden sağlığınıza vesaire olmuştur. Bu retro, Koç burcundaki retro sizi eskiden gittiğiniz yerlere götürecek. Biraz seyahat ettirecek efendim. Biraz gezilere götürecek. Daha rahat, güzel, size ateş elementi iyi bir açı yapıyor. Aslanların önceden kaybettikleri motivasyonunu getirebilir. Bilgi, bilişim, iletişim gibi kanallar açılabilir. Yurt dışı gezileri getirebilir. Eğitimle ilgili konular olabilir. Ticaret yapanlar için bir uyarıda bulunacağım. Büyük yatırımlar veya büyük ticari anlaşmalar gibi konularda belki biraz düşmanlıklara karşı, yanlış yönlendirmelere karşı dikkatli olmalısınız. Eğer bu alanda mesleki bir durum içinde olan bir aslansanız efendim.
Sevgili Başak ve yükselen burcu Başak arkadaşlar, 2023 yılındaki Venüs retrosu sizin biraz gizli arka plan konularınızı çalıştırdı. Belki sağlığınızı biraz da motivasyonunuzu düşürmüş olabilir. 2023 Ağustos ayından bahsediyorum. Şimdi bu Venüs retrosu sizin finans alanınızda olacak. Bunu en son 2009 yılında deneyimlemişiz Mart ayında. Tıpkı bu retronun, Venüs'ün Koç halinin benzerini. Finans konuları, borçlar, alacaklar, satılamayan emlaklar, aileden beklenen miraslar olabilir. Biraz krizli bir alandır açıkçası. Hani zaman zaman zorlayabilir. Biraz burada fenomen diyebiliriz kendisine çünkü. Ve burada belki bir finansla ilgili para, ama bunu size yakınlarınızla olan para ilişkileri olarak değerlendirebilirim. Biri borç isteyebilir veya birinden siz isteyebilirsiniz, ama burada bu dönemde özellikle büyük paralardan bahsediyorum. İnsanlara yardım etmek tabii ki çok güzel, ama verilen borçlar geri gelmeyebilir veya istediğinizi alamadığınız gibi durumlar söz konusu olabilir gibi duruyor. Kredi çekmek, kredi yapılandırmak veya böyle büyük bir emlakla ilgili bir girişim vesaire gibi bir konu da varsa eğer, mesela evlenecek olabilirsin, evini böyle yeniden ev yapıyor olabilirsin. O yüzden de hani biraz para işleri gündeme gelecek. Eğer evlenecekseniz de bu Venüs retrosunu bitiminden sonra bir gün almanızı tavsiye ederim. Vallahi Venüs retrosundan en çok etki alan tabii ki bir terazidir. Çünkü sizin yönetici gezegeniniz efendim ilişkiler evinizde bir Venüs retrosu. Bundan 2009 yılında Mart ayında en son burada bir Venüs retrosu yaşanmış. 2009 yılından sonra yıl gelmiş 2025'e, ilişkiler evinizde tekrar bir Venüs Koç burcu retrosu. O dönemde evli olabilir, o dönemde bekar olabilir. Yani hayatınızda birçok şey olmuş olabilir o dönemden beri. Ama bu dönemde eğer ilişkilerinizde sorun varsa 15 Nisan'a kadar, şu an 2 Mart'ta resmi olarak başlıyor, hayatınızda bir düzenleme getirebilir. İlişkilerinizi yeniden sorgulayabilirsiniz. Evliliklerle ilgili, işbirlikleriyle ilgili önemli olabilir. Burada bir karar almak aslında, özellikle ilişkiler adına söylüyorum. Belki çok doğru olmayacak, ama ben terazinin iş ortaklıkları ve hayatının tümünü ilgilendirecek bazı kararlar almak üzere olduklarını görüyor gibiyim sanki. Çünkü hani Mars'ta böyle bir girişim yaptıracak gibi duruyor. Duygusal olarak mental düşünme gücü de 15 Nisan sonrası karışacak burada. Merkür Retrosu da ekleneceği için. Valla ilişkilerde, ortaklı işlerinizde eğri oturun, doğru konuşun ve önemli kararları da bence bu retroya denk getirmeyin diye tavsiye edeceğim sevgili teraziler. Evet sevgili akrep ve yükselen burcu akrep olan dostlar. Şimdi Venüs retrosu sizin hayatınızın böyle çok yoğun olduğu bir dönemde. Çalışma hayatınız, günlük rutinleriniz çok yoğun, beslenmeniz, yok egzersizler, sağlık, sağlıklı beslenme, çalışıyorsanız birlikte çalıştığınız insanlar özellikle çok fazla gündeminizde olacak. Aslında bir bakıma belki de iyi gelecek size bu. Çünkü Mars hani hala yengeçte güzel destek oluyor size. İş için bir seyahate gidebilirsiniz. İşle ilgili bazı gelişmeler olabilir. Öğrenci olabilirsiniz. Nasıl diyelim, rehberlik, bir danışmanlık almak iyi gelebilir size. Çünkü özellikle son 5 yıldır aslında diyelim, hatta Covid'den beri hani akrep burçlarının hayatlarında gerçekten olağan dışı şeyler yaşandı. Artık yavaş yavaş bitiyor, ama hala ufak ufak Uranüs'ten ötürü tetikleniyor. Dolayısıyla burada belki ortak işler, bir işe heyecanla başlamak, bir hobiyi işe çevirmeye çalışmak, yeni bir iş yapmaya da kapı açacak, ama önce sanki bir şeyleri ayıklamanız lazım. Bir şeyleri temizlemeniz gerekiyor gibi duruyor. Hani bu Venüs retrosu size bir ayıklanma getirecek. Evet, yaylar ve yükselen burcu yay sevgili dostlar. Koç burcundaki Venüs retrosu ateş elementi olduğunuz için size iyi gelebilir. Tabii yaş kriteriniz ne, şu an beni izleyen arkadaşlar bilmiyorum, ama 2023 Ağustos, 2009 Nisan, Mart, bu yılları hatırlayanlarınız varsa şöyle bir düşünün derim efendim. Çünkü ilişkiler evinizde bir
Venüs retrosu efendim. İlişkiler, eski aşklar, eski flörtler gelebilir. Bunlarla ilgili yeniden üzerinden geçip konuşmanız icap edebilir. Ha, sakın asla yapma demiyorum ben ilişkilere. Asla demiyorum. Hatta bilakis bence niye olmasın? Bir dene. Yarım kalmış bir şey vardır zaten, o yüzden geliyordur. Böyle düşünüyorum. O yüzden bunlar olası. Ve çocukları olanlar için çocukların hayatlarıyla ilgili girişim yapmak isteyenler bunlara dikkat ediyor. Çocukların yaşam döngüleriyle ilgili belki taşınma, onlar bir karar alacaklar. Yeni bir hayat planları var veya küçük çocuklarınız var, onların sağlığı veya işte eğitim planları, programları gibi konular. Bir de eğlenceli olacağını düşünüyorum yaylar için bu Venüs'ün bu retrosu. Dolayısıyla da hani bu eğlencelere tabii ki katılın, ama şuna dikkat edin. Eğer ki piyasalarla ilgilenen bir yaysanız lütfen, tabii doğum haritan etki alıyorsa belki bir nebze şanslı olursun, ama hani Venüs işte retro yani çok da kazandıracağını zannetmiyorum arkadaşlar. Çünkü Mars böyle çok kritik bir yerde. O yüzden parayla ilgili konulara dikkat edin yaylar. Evet, Venüs retrosundan en çok etki alan diğer öncü burcumuz Oğlak Burcu ve Oğlaklar hayatlarındaki döngüyü zaten artık bir şekilde tamamladılar. Plüto bittikten sonra, yani sizden gittikten sonra, ve bu retroda sanki şimdi sizi bir durdurdu. Çünkü retrolar durdurur arkadaşlar. Yavaşlar. Dünyaya yaklaştıkça yavaşlar. Bir süreç vardı. O süreci biraz daha yavaş. Yeter artık Deniz Hanım. Yani hep yavaş. Ne zaman hızlanacağız dediğinizde çok iyi biliyorum. Ama bu Venüs retrosunda işte evini mi taşıdın? Taşımaya mı çalıştın ya da benzeri bir şey mi oldu ya da taşınman mı gerekiyor? Kadınlarla ilişkili bazı durumların mı var? Ya da bir yere gitmen gerekiyor, bir anlaşma yapman gerekiyor. O da belki biraz geri planda kaldı diyorsanız, ilişkinizde de bazı sorunlar varsa partnerinizle olabilir, belki iş ortaklıkları ile ilgili bir beklentiniz olabilir. Bu Venüs retrosu biraz evet zamanı yavaşlatır. Ama 15 Nisan sonrası, 15 Nisan'a kadar yine böyle büyük hareketlerde bulunmayın diyeceğim. O zamana kadar pardon. Ama siz işte bu özellikle aile içi ve yaşam alanları ile ilgili konular sevgili oğlakların gerçekten Mart sonu ile itibaren patlama gösterecek. Çünkü hayatını şöyle temel yapı taşlarını değiştiriyor. İnanılmaz etkiler alıyorsunuz oğlaklar. En güzel aslında etkilerden birini alan kovalara geldik. Şimdi Venüs retrosu çok iyi, yani kovalar iyi gerçekten. Şöyle bir işte gezeceksiniz, seyahat edeceksiniz, çok haber duyacaksınız, bol bol yakınlarınızla konuşacaksınız. İşte seyahate eğitim ve öğretimle ilgili konularınız çok daha güncel olacak. Full olarak şöyle söyleyebilirim, finans durumlarınız bence iyi. Biraz sağlığa dikkat etmek gerekebiliyor, yakınlarınızın sağlığı vesaire falan, ama bir iş planım var, süren bir şeyim var, bir şeyler eksik hala, yani bir şeyler tamamlanmadı, özellikle işle ilgili eksikleri var kova burçlarının. Bunları da biraz yavaş yavaş tamamlayacaklar, ama retro boyunca çok seyahat edeceksiniz. Ama yeni bir araç almaya kalkmayın, gidip evin tüm böyle elektronik dijital sistemlerini bu retroda, özellikle 15 Mart sonrası sakın yapmayın. Tavsiye ediyorum. Çünkü burada Merkür Retrosu da başlayacak. Gerçi onun için de inşallah bir video çekerim size. Fakat iyi yanına baktığınızda da eski nasıl diyelim, sosyal böyle platformlarla ilgili eskiden tanıdığınız insanlardan çok da destek görebilirsiniz. Sevgili balıklar, bu Venüs retrosu para evinizde ve 15 Nisan'a kadar da sürecek. Şimdi para dediğimizde günümüzde paraya değer vermesen de para önemli. Çünkü yaşamımızın temel kaynağı neredeyse artık. O yüzden finans konuları. Bakın, eğer doğum haritası iyi etki alan bir balıksanız finans konularında inanılmaz geri dönüşler getirebilir. Bazılarına belki kayıplar yaşatabilir, çok harcama yaptırabilir, gereksiz harcamalar çıkabilir, plansız diyelim ya da veya müsriflik biraz getirebilir. Çünkü genel anlamıyla da hani şöyle diyeyim, bu 2023'ün Ağustos'u, 2009'un işte Mart'ı, Nisan'ı,
Eğer hatırlıyorsanız oralardan çıkarım yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi Koç burcunda eğer bir elemanınız yani haritanızda bir yerleşiminiz varsa ve retrolarınız varsa bu retro size para da kazandırabilir. Gecikmiş paralara getirebilir. Hak edilmiş öncesi olan konularda hak edişleri getirebilir. Bunları söyleyebilirim. Ve diğer taraftan aşk hayatı ile ilgili mesela diyelim eski sevgiline para kaptırdın. İşte bilmem kaç sene önce. Abi çat diye gelir. Ya da çok eskiden bir yatırım yaptın işte hiç olmayacak bir şeye böyle ondan sonra unuttun gitti. Abi bir bakmışsın o bir yükselmiş hop parası gelir gibi. Çalışabilir. Çocukları evlenebilir. Çocuklarına harcama yapabilir. Çocukları olan balıklar. Yani balıklar için aslında keyif diyeceğim ben.